Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şöyle yumuşacık, kabardıkça kabaran çok da güzel bir poğaça tarifi hazırladım. Poğaçalarım kabarmıyor, yumuşacık olmuyor diyorsanız eğer bu tarif tam da size göre. Dilerseniz şöyle kaşarlı, dilerseniz sade yapıp sandviç ekmeği olarak da kullanabileceğiniz bu güzel poğaça tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Poğaçamızın hamuru için uygun bir kasenin içerisine ilk olarak 1 çay bardağı ılık su ve 1 su bardağı sıvı yağı döküyorum. Ardından üzerine yine 1 su bardağı olacak şekilde oda ısısında beklemiş yoğurdumu ilave ediyorum. Yine ortam sıcaklığında beklemiş 1 şişe maden suyunu da ekledikten sonra şimdi de hamurumun içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket de instant maya ilave ediyorum. İlk olarak bu malzemeleri şöyle bir tahta kaşık yardımıyla güzelce bir karıştırdıktan sonra içerisine bir yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum. Sadece akını ilave ediyorum ve 6 bardak unumu şöyle yavaş yavaş ilk olarak yarısını ekleyerek yoğurma kasemin içerisinde karıştırmaya başlıyorum. Sonra kalan unu da ekledikten sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı olacak şekilde tuzu ekliyorum. Tuzu unun üzerine eklerseniz mayanın da aktifleşmesine engel olmayacaktır. Kase içerisine eklemiş olduğum tüm malzemeleri ilk olarak tahta kaşıkla koyulaşıncaya kadar, böyle hamurun toparlayıncaya kadar karıştırdım. Sonrasında kaşığımı kenara alıyorum ve 7. bardak unumu alarak yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Puf puf kabaran ve yumuşacık bir poğaça yapmak istiyorsanız poğaça hamurunuzun kıvamı çok önemli. Unu birden ekleyerek hamurunuzu sertleştirmeyin. Benim gibi yavaş yavaş ekleyerek yoğurma kasesinde yoğurmaya devam edin. Hamurumuzun kıvamı ele yapışan yumuşak bir kıvamda olacak ve hamurumuzu kesinlikle böyle toparlandıktan sonra hemen yoğurup kenara bırakmayacağız. En az 3-4 dakika boyunca kase içerisinde pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam edeceğiz. Ve ben sonrasında içerisine şöyle dolu 1 yemek kaşığı olacak şekilde tereyağı ekliyorum. Poğaça hamurlarına en son aşamada eklenen tereyağı hem hamurun lezzetini arttıracak hem de yumuşacık olmasını sağlayacak. Tereyağınızda mutlaka yumuşak bir tereyağı olmalı. Gördüğünüz gibi hamurumu güzelce yoğurdum ve pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Ben toplamda 7 su bardağı artı 3 yemek kaşığı un kullandım. Sizler de hamurunuz bu kıvama geldikten sonra lütfen daha fazla un ekleyip hamurunuzu sertleştirmeyin. Şimdi poğaça hamurumu kenarda en az 45 dakika boyunca mayalandırıyorum. Mayalanan hamurumu da sonrasında açıp ilk olarak içindeki maya kokusu çıkması için kase içerisinde şöyle bir karıştırıyorum. Ardından tezgahımın üzerine alarak hamurumu bezelere ayıracağım. Poğaça hamurumuzu uzun süre yoğurduğumuz için gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oldu. Ben bu şekilde elimle kopararak toplamda 16 tane beze hazırlıyorum. Bezelerim yaklaşık böyle küçük bir portakal büyüklüğünde. Sizler daha küçük ebatlarda poğaçalar yapmak istiyorsanız bezelerinizi daha küçük yaparak daha fazla sayıda poğaça elde edebilirsiniz. Ben toplamda 16 tane bezeyi yağlamış olduğum servis tabağımın içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağı kaseme alarak şöyle fırça yardımıyla bezelerin üzerine güzelce sürüyorum. Bezelerimin kurumaması için de bir buzdolabı poşetini keserek üzerine kapatıyorum ve bu şekilde kenarda bekletiyorum. Şimdi ilk bezemi aldım ve şöyle parmak uçlarımla bastırarak yuvarlak bir şekil elde ediyorum. Yaklaşık böyle küçük bir çay tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Ben bugün poğaçalarımı kaşarlı ve peynirli olarak hazırladım. Tam ortasına gelecek şekilde kesmiş olduğum kaşarları yerleştiriyorum ve uç kısımdan birleştirerek bu şekilde uzun yassı bir poğaça şekli vererek yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine diziyorum.
Ben poğaçamın bir kısmını da beyaz peynirli yaptım. Yine bir tanesine yine şekil vererek size göstermek istiyorum. Tam orta kısmına yerleştirdikten sonra iki ucunu ortasına getirerek uç kısımlarını videoda gördüğünüz şekilde güzelce kapatın. İyice bastırın ki bu aşamada hamurunuz pişerken alt kısmından açılmasın. Tepsiye dizerken de üst kısmı alta gelecek şekilde aralıklı olarak poğaçalarımızı tepsimize yerleştirelim. Ben bir tepsiye toplamda 12 tane poğaça yerleştirdim. Poğaçalarımıza şekil verdikten sonra mutlaka tepsi mayası yapıyoruz. Yine kesmiş olduğum buzdolabı poşetimi üzerine kapattım ve bir mutfak örtüsü örterek en az 15-20 dakika boyunca bu şekilde kenarda poğaçalarımı bekletiyorum. Dilerseniz aynı poğaçayı videoda gördüğünüz şekilde yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. Bunu da fikir olması açısından sizlerle paylaşmak istedim. Bu poğaça hamurumuzun içerisinde soda olduğu için uzun süre bayatlamayan ve yumuşaklığını koruyan çok da lezzetli bir poğaça olacak. Yine yuvarlak poğaçalarımı da bu şekilde üzerini kapatarak kenarda bekleteceğim. Evet, ilk şekil verdiğim poğaçalarım kenarda çok güzel kabardılar. Şimdi bunların üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Poğaçalarınızın üzerinin böyle parlak görünümlü ve çok güzel kızarmasını istiyorsanız mutlaka yumurta sarısının içerisine şöyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde pekmez ekleyin. Ayrıca parlak görünmesi için de bir tatlı kaşığı da sıvı yağ eklemeyi ihmal etmeyin. Ben şimdi güzelce pekmezli sıvı yağlı yumurtayı karıştırdım ve bu şekilde çok havasını söndürmeden poğaçalarımın üzerine yavaşça sürüyorum. Videomu tam da buraya kadar izleyenlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla üzerine bastırarak bu şekilde kesikler ortaya çıkardım ve sonrasında kavrulmuş susamda serpiştirerek önceden ısıtılmış alt üst fansız ayarda 180 derecede ve fırınımın orta tarafında poğaçalarımı pişiriyorum. Poğaçalarınızı pişireceğiniz fırınınızı mutlaka önceden 5 dakika boyunca ısıtın ve kesinlikle fanlı ayarda poğaçalarınızı pişirmeyin. Gördüğünüz gibi fırına giren poğaçalarım hemencik kabarmaya başladılar bile. Sizler de videomda bahsetmiş olduğum tüm püf noktalarına uyarak böyle dev gibi kabaran yumuşacık poğaçalar yapabilirsiniz. Evet, benim fırınımın ayarına göre toplamda 30 dakikada poğaçalarım çok güzel pişti. Şöyle 5 dakika üzeri örtülü olarak bekletiyorum ve bu sayede daha da yumuşacık oluyorlar. Ve pişen poğaçalarımdan şöyle bir tane alarak size ne kadar yumuşacık olduğunu da yakından göstermek istiyorum. Poğaçaların üzerine sürdüğümüz sıvı yağlı pekmezli yumurta karışımı sayesinde üzeri böyle nar gibi kızardı ve parlak görünüm elde etti. Şöyle bir tane poğaçamı kopararak da size hem iç dokusunu hem de ne kadar yumuşacık olduğunu yakından göstermek istiyorum. Ve bu güzel poğaça tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz poğaçalarınızı buzdolabı poşetine yerleştirerek dondurucu kısmında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ertesi gün kaşarlı poğaçaları ben bu şekilde hazırlayarak oğlumun beslenmesine koydum. Size de fikir olması açısından paylaşmak istedim. Evet, bugün sizlere tüm püf noktaları ve tüm detaylarıyla yumuşacık poğaça nasıl yapılır paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşıp kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.